yani Müslüman tur gruplarına genelde Danak'ta biz ağırlarız. Buraya gelen Müslüman, Malezyalı, Endonezyalı, Hindistanlı veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Evet abi, lahmacunumuz şöyle. Çok güzel. Eline sağlık. Şimdi lahmacunda soğan olmaz mesela. Evet. Ben çok geziyordum. Vietnam'ı da farklı şehirlerine çok gezdim. Evet. En son Danang'a geldim ve Danang gerçekten çok beğendim. Çünkü Danang yani şey diyebilirim, yani 72 milletten müşterimiz vardır, mutlaka vardır. Çünkü Türk mutfağını tanıyorlar zaten. hani Kübalısından, Latin Amerika'sından, işte Meksika'dan, Kanada'dan. Danak'tan herkese merhaba, selamlar, saygılar, sevgiler. Biliyorsunuz Türklerle dünyanın farklı ülkelerinde, farklı yerlerinde tanışıyorum, güzel röportajlar yapıyorum. Yine onlardan bir tanesi. Şu an Danak şehrindeyim, yeni geldim. Burada bir Türk arkadaşımız var, Türk ustamız var, aynı zamanda mekan sahibi. Az önce onunla tanıştım, güzel bir sohbet ettik ama bu sohbeti de sizinle paylaşmak isterim. Şimdi içeriye geçelim. Burada Ramazan ustamla tanışalım. Ne diyoruz? Türklerle yapılan röportaj videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk usta. Sizi bir tanıyalım biraz. Ramazan usta. Kaç yıldır buradasınız? 4 yıldır buradayız. Evet. Mekanın ismi İstanbul Anatolia Kebap House. Evet. 4 yıldır buradasın. 4 yıldır burayı işletiyoruz. Caner'le beraber. Ortağınız var. Aynen. Ortağınızla beraber işletiyorsunuz. Nasıl karar verdiniz buraya böyle bir şey yapmak için? Var mıydı yine Vietnam'da böyle bir projeniz? Ya aslında yoktu ama ben çok geziyordum. Vietnam'ı da farklı şehirlerine çok gezdim. Evet. En son Danang'a geldim ve Danang gerçekten çok beğendim. Çünkü Danang çok yaşanılabilecek bir şehir yani. Evet. Gördüğünüz gibi plajın dibindeyiz. Havası her daim güzel. Evet. Bir tek burada yağmur sezonu biraz Kaç ay sürüyor? sert geçiyor. Ya normalde 3,5-4 ay sürüyor ama mesela bu sene biraz daha uzun sürdü. 5-6 ay sürdü. Yeni mi bitti? Yeni bitti yağmurlar. Yaklaşık bir ay önce diyebilirim bitti. Evet. Ondan sonra ama işte Eylül'ün sonuna kadar havalar gayet iyi oluyor burada. Yani Evet. denize giriliyor. Denize girme olayı da var burada. Tabii. Dalgalı falan değil mi denizi buranın? Şimdi şöyle, burada belli bir yer var dalgalı sörfçüler için. Evet. Biraz daha açık bir alan. Ama biraz daha böyle Lady Buda'ya doğru gittiğiniz zaman orada şey var. Yani böyle cam gibi bir Durgun bir su. var. Aynen. Veya Hoi An tarafına biraz daha böyle bir 15-20 kilometre aşağı doğru gittiğinizde orada Ambang Beach diye bir yer var. Orası gerçekten çok güzel. Burası cam gibi bir deniz gerçekten. Çok fazla dalgası oluyor. Bunlar öyle yani, gayet yaşansız. Siz 4 yıldır buradasınız. Buraya Türkler çok geliyor mu? Görüyor musunuz? Genel olarak Vietnam'a karşılaşıyor musunuz? Çok fazla değil ama bu sene biraz daha fazla gördük. Turlar vardı gelen. Turlarla gelenler oluyor. Turlarla gelenler vardı. Scuba diving için gelen bir grubumuz vardı. Onları çok kere anladık. Bir de bireysel olarak gezenler var ama tabii çok değil yani. Çünkü vize konusu var biliyorsunuz. Vize konusu biraz daha işi zorlaştırıyor açıkçası. Vize olayı kalkar mı? Ne diyorsunuz? Çok fazla bir sanki şartlar ağır gibi böyle girerken Türk vatandaşlarına karşı. Yani hükümetin bir iyileştirme çabası var ama şu anki süreçte, yani uygulamada olan iş, 80 tane ülkeye 30 günlük ev vize alabiliyorlar ama Türk vatandaşları bunun içinde değil. O yüzden şu an bizim Türk vatandaşlarının firmaya sponsor olup bir davetiye mektubu atıp ona belli bir miktar para ödeyip ondan sonra girişte de $25 bir para ödeyip vizeyi pasaportlarına yapıştırıp 24 günlük veya işte bir aya yakın sürelik alabiliyorlar. Evet. Ama tabii yani çok da tercih edilebilir bir durum değil yani, ev vize almak varken $25 gidip de 100 küsür dolar harcayıp almak da şu an çok mantıklı değil. Şu an Danang şehrindesiniz. Danang şehri nasıl bir şehir? Yani ben de yeni geldim. Ya Danang Vietnam'ın en düzenli, en iyi altyapısına sahip olan, en temiz şehirlerinden bir tanesi. En fazla ağaç olan. Yeşillik. Çünkü buradaki belediye dikkat ettiği en önemli şeylerden bir tanesi şehrin temizliği, plajın temizliği. Saigon'da, Hanoi'de böyle yollarda çöpler görebilirsiniz. Burada pek olmaz o iş. Evet. Yani o konuda çok temizler ve en fazla ağaç olan şehirlerden bir tanesidir. Yani şehir olarak en fazla ağaca sahip şehirlerinden. 3. büyük zaten şehri. International Havalimanı olan, tren garı, büyük bir tren garı olan, otobüsü olan, artı
sahilin sonunun öbür tarafı gemi limanı. Hı hı. Artık ticari olarak da hani aktif olan bir şehir yani. Peki sizin buraya mesela Vietnam'a bir iş yeri açacağım dediğinizde bu sizi ne cazip geldi mesela? Cazip gelen neydi? Özellikle Vietnam'a bir mekan açmak için. Sizi cezbeden neydi? Yani cezbeden tabii şimdi vergi yükü Türkiye'ye göre daha düşük. Ticari olarak bakarsak. Tabii yani vergi yükü daha düşük. Burada KDV var. Evet. 3 ayda bir yani Türkiye'deki gibi ödenen. Artı bir business license tax dedikleri her sene bir kere ödediğin bir $90 o var. Bir de yıl sonunda %15 veya 20 yanlış hatırlamıyorsam kurumlar vergisi var. Ha, yıl sonunda diyorsunuz. Yani bu 3 tane vergi ödüyorsunuz. Artı sigortanızı ödüyorsunuz. Yani SSK gibi düşünün. SSK ödeniyor Evet. çalışanlar için. Bütün çalışanlara ödüyorsunuz onu. Tabii. Bunu ödüyorsunuz. Yani onun haricinde çok ekstra bir şey yükü yok. Şirket kurulumları peki zor mu burada? Nasıl? Yani Şirket kurulumu- restoran için ayrı diğer sektörler ayrı mı? Prosedürler yoksa aynı mı? Yani restoran için yok. Yani normalde şirket kuruluşu her şey için aynı ama şey farklı. Hani restoran açtıktan sonra istenen evraklarla mesela yani Food Security Hygiene License Evet. istenir bizden. İşte mutfakta çalışacak insanların sağlık raporları istenir bizden. Şirket kurulumu normal, sabittir yani her şirket için. Yani şirket kurulumundan kasıt size bir Maliyeti ne mesela? business license değişir. Yani yapacağınız işe göre, yapacağınız sermayeye göre değişir. İki tane şey var burada. Bir tanesi Vietnamlı biriyle yaparsanız çok uyguna geliyor. Ama Ortak olarak. ortak olarak veya derseniz ki %100 yabancı sermayesiyle yapalım. O zaman tabii biraz daha uzun sürüyor ve maliyeti daha yüksek. Yaklaşık işte $120.000 yakın bir para vermeniz lazım ki %100 yabancı sermayeli ve bu parayı hani fiili olarak da yabancı bir ülkeden buraya getirmeniz lazım, göstermeniz lazım. Yani yabancı sermayenin buraya gelmesi niye bu kadar çok zorluk çıkartıyorlar? Sanki öyle bir yabancı sermaye gelecek sonuçta buraya. Aslında bu bir zorluk değil. Ama Covid zamanında biliyorsunuz dünyada birçok şey değişti. Evet. Artık ülkelerde büyük firmaların, büyük işletmecilerin gelmesini istiyor. Yani örneğin şu an mesela Apple'ın yanlış hatırlamıyorsam AirPods'uyla iPad'i burada üretiliyor. Sağlam yatırım olsun diyor. Yani onu Tabii biraz daha anlıyorum. büyük yatırımlara bakıyor. Çünkü onlar daha fazla istihdam sağlıyor. Evet. Örnek veriyorum, bizim şu an 14 tane personelimiz var burada. Yani bizim sağlayabileceğimiz 20. Ama adam işte 3.000, 5.000 kişi, 10.000 5.000 kişi kişi istihdam yani sağlıyor. sağlayabiliyor. Türk vatandaşı nasıl çalıştırıyorsunuz? Burada çalıştırırken zor oluyor mu? Ya şöyle, oturum izni alıyorsun. Önce çalışma izni alıyorsun. Onun istenen evrakları var bir sürü. Onları yaptırıyorsun. Ve evrakların çoğu işte mesela ustalık belgesi, işte öğrenim belgesi, kriminal. Bunlar hepsi Türkiye'den geldiği için bu evrakları önce Türk Büyükelçiliği'nde onaylatıyorsun. Ondan sonra Vietnam Büyükelçiliği'nde onaylatıyorsun. Ondan sonra Vietnamca'ya çevirtiriyorsun. He, çeviri de gerekiyor. Tabii. Buradaki bütün resmi evrakların Vietnamca dilinde olması zorunlu. Onlar çevriliyor. Ondan sonra başvurularınızı yapıyorsunuz devlete. Ondan sonra size bir iki step'te yapılıyor bu. Birinci step'i veriyorlar, result'unu. Ondan sonra evrakları verip çalışma izni alıyorsunuz. Ondan sonra oturum kartınızı alıyorsunuz. Çalışma izni 2 yıllık veriliyor burada. Ondan sonra 2 yıllık da oturum alıyorsunuz. Her 2 yılda bir yeniliyorsunuz. Burada Vietnam'da iş kuran bir insan, bir Türk vatandaşı aynı zamanda pasaport falan alabiliyor mu? Vietnam pasaportunu, şartları nedir? Ya Vietnam pasaportunun şartları şu, burada en az bir 10 yıl yaşamış, oturumla beraber, oturum kartıyla beraber 10 yıl yaşamış olmanız lazım. Evet. Tabii mesela atıyorum evlenirseniz evlilikte daha kolay. Daha hızlı oluyor. Başvuru yapabiliyorsunuz. 5 yıl sonra galiba yanlış hatırlamıyorsam hakkı kazanmış oluyorsunuz. Onun haricinde kuralları var. Yani sizden bir asgari bir düzeyde bir Vietnamca öğrenmenizi istiyorlar. Evet. Artı Vietnamca bir isim seçmenizi istiyorlar. Ha. Onun da şöyle bir karışıklığı oluyor. Mesela örnek veriyorum, ben Vietnam vatandaşı oldum. Tamam. Kendime Vietnamca bir isim seçeceğim. Ama Türk pasaportunu geri veriyorum o zaman. Türkiye bana bir mavi bir kart veriyor. Yani vatandaş olarak. Ama Türkiye'ye gittiğinizde işte benim pasaportumda Vietnamca bir isim, o kartta da Ramazan yazıyorsa karmaşaya mal veriyor. Onun içinde bir proses var. O evrakları yaptırmanız gerekiyor. Çok büyük zaman alan bir şey ki evrakta da şey diyor. İşte aslında bu Ramazan, bu kişi ikisi
tek Aynı kişi kişi. diye bir evrak almanız gerekiyor. O da tabii çok vakit alan bir şey. O yüzden biraz zahmetli bir iş yani. Yani neden o ismi değiştirmesini istiyor ki? Türkiye'nin kuralı olarak böyle Yerli bir isim kullan diyor. Yerli bir isim kullanmanızı zorunlu tutuyorlar. Bir şey diyemeyiz ona yani. Buranın halkıyla alakalı sizin gözlemleriniz nedir mesela? Agresif mi ya da sıcakkanlı mı? Ya Danang halkı çok sıcakkanlı, arkadaş canlısı Evet. bir halk. Yardımsever insanlar. Onu gördüğüm Yani kadarıyla Danang'da bu var. benim Şimdi gördüğüm. Danang şimdi diğer şehirlere göre biraz daha hani orta ölçekli, çok büyük bir şehir de değil, çok küçük bir şehir de değil. Evet. İkisinin arasında bir yer olduğu için burası biraz daha iyi. Tabii şimdi nasıl ki İstanbul'da büyük şehirlerde hani artık komşuluk bile kalmazken Evet. yani Saigon'da da hani o şeyi beklemeyeceksin. Saigon gibi yani 20 milyon insan Evet. yaşadığı bir yer. İstanbul'da aynı hemen. Orası çok kalabalık, evet. Çok kalabalık. Burada biraz daha böyle hani Türkiye'nin eski mahalle kültürü var. İşte herkes birbirini tanıyor. İşte siz tanıyorsunuz, esnaflar Evet. sizi tanıyor. Daha böyle sıcak bir ortam açıkçası oluyor. Doğru. Yardımlaşma daha fazla. İnsanlar daha iyi. Bir de burası hani deniz kenarı sıcak yer olduğu için sıcak yerlerde insanlar daha biliyorsunuz böyle arkadaş canlısı oluyorlar. Soğuk Evet. yerlerde biraz daha hani, hava şartları da bunu etkiliyor aslında bakarsınız. Buraya gelen Türklerde böyle Vietnamlı birinin evlenme olayı var mı? Yani öyle bir talep var mı? Bizimkilerde var mı? Türklerde var mı ya da Vietnamlılarda var mı? Türklere karşı bir yakınlık var mı? Yani şöyle Vietnamlılar Türkleri açıkçası çok net bilmiyorlar. Türkiye'yi nerede diye göstermişsiniz gösteremezler. Değil mi? Ha, bilenler var şöyle, işte daha önce Avrupa'da veya yurt dışında yaşamış olanlar Türkiye'nin nerede olduğunu biliyorlar veya Türkiye'yi veya Türk yemeklerini biliyorlar en azından. Evet. Çünkü Almanya'da, Amerika'da, Kanada'da çok fazla Vietnamlı var. Onlar bizi biliyorlar ama öyle hani dersen ki Evlilik olayı fazla yok herhalde değil mi öyle? Çok fazla. yani çevremizdeki insanlardan tabii farklı şeylerde de Türk arkadaşlarımız var yani evlenenler var hani yok Evet. değil. Ama bunun içinde net olarak hani böyle bir özellikle bir şey var dersen hani özellikle Yoğunluk yok yani. bir yoğunluk Mesela yok. bunu Endonezya'da ben çok görüyordum. Endonezya'da bizim Türkler falan çok gidiyormuş oraya. Şahit oldum ona. Evlenmeye giden çok. Özellikle evlenmeye giden çok yani öyle bir durum Yok, var. burada Tatilin öyle- dışında. Burada öyle çok bir şey yok. Hani burada atıyorum yaşarken işte tanışmışlardır, anlaşmışlardır, evlenmişlerdir. Ona bir şey diyemez ama Yeme içme kültürü peki nasıl buranın? Nereye benziyor daha çok? Hangi ülkeye benziyor? ya Vietnam'ın yemek kültürü şimdi savaştan çok etkilenmiş. Evet. Yani 50 yıllık bir savaş süreci var. Biliyorsunuz savaşta bütün para, devletin parası askeriyeye aktarıldığı için şimdi yemek de yemen lazım, protein de alman lazım, belli bir karbonhidrat alman Evet. lazım. Bunlar içinde birçok farklı savaş zamanında bulunmuş yemekleri var yani hani Yokluktan. yokluktan. Mesela bizim Türkiye'de de işte Adapazarı ıslama köftesi var meşhur. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda bulunmuş bir Değil mi? yemek. Çünkü ekmekler kuruyor biliyorsunuz işte fırından çıkıp savaş alanına gidene kadar. Ekmekleri et, suyu, toz bibere bandırıp üzerine de küçük küçük köftelerle servis ediliyor. Hem karbonhidrat alıyorsunuz hem protein alıyorsunuz. Hem karnınız doyuyor hem enerji alıyorsunuz. Aynen. O yüzden bazı yemekleri hani bizim yiyebileceğimiz şeyde değil, ayarda değil ama bazı yemekleri gerçekten çok güzel yani. Değil mi? Çok sevdiğim yemekleri var. İkinci bir konusu vejeteryanlar ve veganlar için yani Vietnam güzel bir option. Çünkü inanışlarındaki yani Budizm inanışında haftada ayda bir hafta galiba et yemiyorlar ve çok fazla ayda bir hafta. evet vegan vejeteryan restoranları var. Bu da gerçekten hani böyle şaka olsun veya şey olsun çok güzel yemek yapıyorlar yani vegan restoranlar, vejeteryan restoranlar. Öyle mi? Tabii biz et seven insanız yani biz hani et olmadan yaşayabilecek insanlar değil. Çorba gibi bir şey mi yapıyorlar? Yok. Ya genelde burada çok farklı şeyler var. Mantarlar var. Mantarlarla böyle çok farklı güzel yemekler var. Hakikaten yani söylemeseler et olduğunu zannedebilirsin. Yani. O Değil mi? derece beğeniliyor, güzel. Keyif alabileceğiniz yemekler. Onun haricinde noodle ve yani noodle'ın çok çeşidi var burada. Artı pirinç pilavının Pirinç çok tüketiyor evet Asya'da. yani burada pirinçten da var. yapılan ürünlerin burada sayısı yoktur yani yanlış hatırlamıyorsam. Çok Değil mi? fazla ürün yapılıyor. Pirinç kağıdı, pirinç ekmeği yani. Pirinç kağıdı ne oluyor? Onu da Yani gördüm pirinç sanki kağıdı, böyle. sebzeleri koyuyorsun içine, etini veya şeyini Değil mi? sarıyorsun. Sarıyorlar sebzeleri. Spring roll gibi kullandığın. Evet. Yani bizim aslında lavaş bread'i
lavaş ekmeğinin küçüğü yani. Aynen. Öyle söyleyeyim. Ya biz sadece Türk yemeği yapıyoruz. Türk mutfağına ait. Sadece Türk mutfağı yapıyoruz. Onun harici başka yaptığımız ekstra hiçbir şey yok. Tek kültürü tanıtmaya çalışıyoruz. Bayağı da alıştırdık Vietnamlı arkadaşlarımızı, çevremizi. Bizde kuzu döner var, tavuk döner var. Bütün lahmacun pide çeşitleri var. Evet. Artı humus, falafilin birçok çeşidi var. Salata çeşitlerimiz var, ızgara çeşitlerimiz var. Covid zamanı burada yemek yarışmasına katıldık biz. Öyle mi? Adana ile birinci olduk. Acılı yemek yarışmasıydı, yemek yarışmasıydı. Adana'yı birinci oldunuz burada. Aynen. Çok iyi ya. Türk lokantası, Meksika lokantası. Bundan önce de 5 kere Meksika lokantası kazanmış. Öyle mi? İlk defa biz kazandık uzun zaman sonra. Her yılda bir defa yapılıyor. Yılda bir defa yapılıyor. yıl yapılıyor. Buradaki 5-6 restoran arasında yapılan bir şey. Ondan sonra insanlar bilet alıyor. İşte 5 tane yemek servis ediyorsun. Yani 5 restoranda birer tane yemek servis ediyor. Ama şey değil, doyumluk yemekler değil. Tadında. Puan veriyorlar. Tabii herkes puan veriyor sizin restoranınıza. En çok kim puan alırsa o kazanıyor. Biz onu Adana ile kazanmıştık yani. Çok iyi. Ondan sonra gerçekten çok keyifli bir yarışmaydı. Değil mi? Çok fazla insan vardı. Adana'mız var, köftemiz var. Bir menü falan göreyim mi? Göstereyim ya da kameraya. Can you give me one menu? Menü. Menümüz şöyle. Evet, menü burada. Şöyle bir bakalım abi. Burada dönerler var. Et dönerimiz, tavuk dönerimiz. Et döner, tavuk döner. Başlangıçlarımız var. Bu nedir abi böyle? Havuç tarator, Havuç tarafı, o mezeler yani. mezelerimiz var. Çok iyi. Adana- Kebaplar, Kebaplarımız var. Adana beyti. Adana çok tatlı. Köftemiz. köfte var. Izgaralarımız var. Tavuk şiş, Çok iyi ya. kuzu şiş, karışık Türk ızgara. mutfağı burada yani. Onun haricinde humus falafel çeşitlerimiz var. Humus. Bu ne abi? Falafel. Falafel, ha. Evet. Ya falafel aslında çok Türk yemeği değil, biraz Arap yemeği. Burada yapıyorsunuz. Evet, Vallahi burada. çok iyi ya. Günlük baklavamız var. Çok seviliyor. Ve içecek İçeceklerimiz var. çeşitleri. Ondan sonra taze meyve sularımız var. Alkollü içeceklerimiz var. Şu olay da burada. Yani Türk kahvesi kumda yapıyoruz. Vay. Ondan sonra kumda Türk kahvesi yani aslına bakarsan hani biraz işin şovu aslında ama hani buradaki müşteri grubu işte Japonlar olsun, Koreliler olsun. Yani kumda olması yani normalde en güzel Türk kahvesi şeyde pişendir. Közün üstünde pişendir. Evet. Ağır Şimdi ağır tabii pişiyor. yani insanlar artık biliyorsunuz böyle şovlu şeyleri seviyorlar. Kumda Türk kahvesi yapıyoruz. Demleme çayımız var. Müşteri potansiyeliniz nasıl burada mesela? Hangi ülkenin müşterileri daha çok burayı tercih ediyor? Asya mı ya da Avrupa mı? Yani Böyle şimdi ağırlık var bunu mı? söylemek çok zor aslında. Karışık mı ya da? Yani şey diyebilirim yani 72 milletten müşterimiz vardır, mutlaka vardır. Çünkü Türk mutfağını tanıyorlar zaten. hani Kübalısından, Latin Amerikalısından, işte Meksika'sından, Kanadalısından tutun da Mikronezya denen küçük ülkelerden tutun da yani birçok yerden müşterimiz var. Avrupalar. Yani genel olarak ama şöyle Amerikan, İngiliz, Rus, Öyle mi? Arap. Bir de biz Danak'ta helal yemek yapan birkaç restorandan bir tanesiyiz. Etler konusunda helal zaten herhangi bir Aynen. Müslüman yok. yani Müslüman tur gruplarını genelde Danak'ta biz ağırlarız. Buraya gelen Müslüman Malezyalı, Endonezyalı, Hindistanlı veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan. Buradan bu sene çok turist geliyor. Onların hepsini genelde biz ağırlarız. Başka yere gitmezler kolay kolay. bizim Türklerde mesela yurt dışına çıktığında bir şey vardır böyle domuz eti yememe ile alakalı bir Evet. ya da onu yiyebilirim yanlışlıkla diye bir tedirginlik var. Yani haklılar zaten ama inanç Ya meselesi. ben Vietnam'dan şey kullanmıyorum mesela yani biz Vietnam eti kullanmıyoruz. Bizim bütün etlerimiz Avustralya'dan geliyor. Helal sertifikalı. Daha lezzetli oluyor değil mi onlar Avustralya etleri? Şimdi şöyle söyleyeyim, Avustralya eti gerçekten kalite olarak çok çok iyi, lezzet olarak çok çok iyi, fiyat olarak çok çok iyi. Ya bu senelerde tabii geçen seneyle bu seneyi kıyaslarsam %100 fiyat artışı var. Evet. Et konusunda. Dünyada her yerde biliyorsunuz yağ konusunda. Temel gıda maddelerinde çok büyük artışlar var. Aynen. Vietnam'da bu tabii biraz daha kabul edilebilir seviyede. Çok böyle abartılı yüksek değil ama yine de geçen seneye kıyasladığınız zaman işte Değil mi? 10 birim verdiğiniz ürüne 20 birim para verip alıyorsunuz. Doğru. Tabii bu da ne oluyor? Size bunu fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyorsunuz. Aynen. Şu an mesela siz burada çalışıyorsunuz. Buradan
kaç yıl sonra bir ev alabilirsiniz, bir araba alabilirsiniz, bir arsa alabilirsiniz. Onunla alakalı bir Ya bilgi Danet'ten alsak. alamam. Yani resmi olarak öyle bir alma şeyiniz var mı? Hakkınız var. Yani daire alabiliyorum şu an buradan ama arsa alamıyorum. He, resmi olarak daire alabilirsiniz. Evet. Bunun %100'ü sizin oluyor değil mi? Evet. Tayland'da biraz farklıydı konular. Orada %100'ünü falan öyle bir mülk sahibi ettirmiyorlardı bildiğim kadarıyla. Tayland'da şu an galiba bu sene değişti o diye biliyorum. Alabiliyorsunuz ama şey kuralı var 50 yıl. Öyle mi? 50 Burada yıl. da var o aslında 50 yıl ama yani o şu demek değil yani 50 yıl sonra devletin olmuyor. 49. yılda atıyorum sana devrettim. 50 yıl daha başlıyor ondan sonra. Hani o tamamen elinizden gidiyor gibisine bir şey değil. Ya da satarsın. Veya satabilirsiniz tabii yani şey değil. O demek değil yani. Anladım. Ama şöyle söyleyeyim Danak'taki emlak fiyatları şu an New York'taki Manhattan'dan yarışıyor yani. Neden öyle? Çok mu turist geliyor buraya? Ya Çok burası, talep var ya da. burası Covid zamanından önce gerçekten çok yoğun bir şehirdi. Burada gerçekten böyle bazen mesela otel odası bulmakta falan zorlanıyordunuz yani. Evet. O derece yoğundu. Tabii Covid yani her yeri etkilediği gibi dünyada burayı da etkiledi. Bunun bize tabii çok şeyler oldu yani. Bir anda bıçak gibi kesildi her şey. Her şey durdu. Tabii turist de gelmeye başladı. Şu an burada bir sürü kapalı otel var hala. Değil mi? Daha da tam manasıyla yani çok şükür yine kötü değil ama tam manasıyla eski hal Covid öncesinde dönemedik yani. Değil mi? O da bir gerçek burada. Ama çok şükür yani şu an içinde çok böyle büyük bir sıkıntımız var diyemem. Peki ev almak isteyen ev rahat bulabiliyor mu? Burada emlakçılardan mı? Kiralamak için ya da başka bir şeyden? Ya ev bulmak yani kiralamak için de çok kolay. Yani çünkü her yerde var. Bu bölge yani bizim şu an olduğumuz bölge yabancıların yaşadığı mahalle genel olarak. Tabii ki lokal insanlar da yaşıyor burada ama hani genellikle yabancılar yaşıyor burada. Bu mahalle içinde bütün hemen aradığınız bütün mutfaklar, dünya mutfakları. Kiralamalar burada ne kadar mesela fiyatları? Ev için mi? Ev için. Yani mesela ben şu iki sokak aşağıda yaşıyorum. 5. katta oturuyorum. Tam ev değil mi? Yani oda falan değil. Odadan bahsetmiyorum. Normal ev. Daire gibi. Ya burada tabii şimdi bizim Türkiye'deki daire mantığı yok. Hani yok mu burada onlarda? bir bedroom apartment diye geçer. He. Tek odalı bir yer yani. Yani bir odası Genel var, olarak. mutfağı var, yemek masası var, çalışma masası var ayrı bir yerde. Tuvaleti, banyosu, çamaşır makinesi var, küçük de bir balkonu var. 200 dolar veriyorum. 200 dolar. Yüksekmiş sanki. Değil Yok, mi? gayet normal. Normal mi? Ya şimdi şöyle tabii bunu TL'ye çevirip hesaplarsanız pahalı gibi oluyor. Muhtemelen, evet. Ama öyle değil yani. Yani sonuçta biz burada TL kazanmıyoruz. Evet. O birimler biraz tabii birim olarak hesaplamak daha mantıklı yani. Hani 200 TL'ye hani kiralıyormuşuz gibi. Birim olarak hesaplanınca öyle. Birim olarak hesaplanırsa daha mantıklı oluyor. Çünkü yani şu an Türkiye'de bile 200 dolara ev bulamazsınız yani. Ya ben göre aldım. Endonezya'da mesela o tarz evlerin fiyatları bir tık daha aşağı. Hatta 300 dolara, 400 dolara daha böyle villa ayarında evler de kiralayabiliyorsunuz. O anlamda Ya burada söyledim. 300-400'e villa yok tabii öyle. Endonezya'nın o villa kültürü var zaten. O belki biraz oradan geliyor. Villa evler daha fazla revaçta ve fiyatları aşağıda o. Oraya göre kıyasladığım zaman o yüzden biraz pahalı diye düşündüm. Ama tabii buraya göre normal diyorsunuz. Yani buraya göre çok abartık değil yani. Şimdi mesela burada tuttuğunuz bir evin, bu kalitede tuttuğunuz bir evin, Saigon'da mesela 500 dolara tutuyorsunuz yani, 600 dolara tutuyorsunuz. Aynen. Yani daha yoğun bir şehir merkezi olduğu için. Biz plajın dibindeyiz. Benim evim de zaten plajda bir cadde var arasında. O cadde geçtikten sonra plajda orası. Evet. O hani konuma baktığın zaman, performansa baktığın zaman, fiyata baktığın zaman gayet de normal yani. Hadi. Çünkü şu an Avrupa'ya baktığımızda, yani benim Amerika'ya baktığımızda Avrupa'da 500-600 euronun altında bir one bedroom apartman, yani bir odalı ev bulamayacağınız gibi. İşte Amerika'da bu fiyat 700'e 800 dolarlara çıkıyor. Evet. Hani burada 200 olması gayet uygun yani. Normal. Güzel bir lahmacun geldi. Böyle kaşarlı lahmacun. Uzun zamandır lahmacun yemiyordum. Şöyle bakalım bir lahmacun tadına. Evet abi, lahmacunumuzu şöyle çok güzel. Eline sağlık. Bizim lahmacunda soğan olmaz mesela. Evet, soğan yok, onu gördüm. Sadece et olur. Domates olur. Et, domates, maydanoz. Bir de kapya biber olur. Baharat falan bulabiliyor musun Sadece burada? biz tuz, karabiber kullanıyoruz.
Tuz, karabiber. Baharat bulabiliyor musunuz genel olarak? Tedarikte sorun yok. Vietnam ayrıca çiçekle ihraç eden bir ülke. Dolapta her yer işte çiftlikler, seralar, bağ bahçeler. Ondan sonra kiraz, çilek haricinde hemen hemen her şey yetişiyor burada. Yani bayağı bir güzel meyve sebzelerin yelpazesi var. Burada kış ayını yaşamıyorsun ya mesela ustam. Zorlanıyor musun? Kışı özlüyor musun kış ayını? Yok. Kış ayını Ben özlemiyorsun. çok kış insanı değilim. Sürekli aynı modda devam. Yaz insanı. Bir yağmur oluyor burada belli sezonlarda ama burada çok soğuk olmuyor. Ya, yağmur tabii bazen çok zorlayabiliyor yani. Çünkü tropik yağmurlar biraz daha sert oluyor. Mesela bir ay hiç durmuyor. Bir ay. Hiç durmadan yağda oluyor yani bir ay. Sürekli. Evet, çayımız, yemeğimizi yedik bu arada. Güzel bir lahmacundu. Ustama eline sağlık. Şöyle bir karpuz sabah hazırlatmış kendisi. Ve salonun tam ortasında karşıda duran bir Türk çayı. 10 numara. Ustam eline koluna sağlık. Semaver de koymuş. Mis gibi. Çay bizde olmazsa olmaz bir şey. Değil mi? Çay olmazsa olmaz. Tam dükkanın tam ortasında. Müşteriler istediği zaman girip alıp kendisi doldurabiliyor mu? Yok, genelde biz servis Siz ediyoruz. servis ediyorsunuz. Bizim Türklerde olur o. Türk görürse oradan gider kendisi alır onu. Ki şimdi şöyle bir şey, çok samimi arkadaşlarımız var. Onlar gelip kendi alıyor ayrı Değil mi? ama. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Ramazan ustamla tanıştık. Çok güzel bir sohbet oldu benim için de. Güzel bir deneyim oldu. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi, like tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet.